Merhaba. Ben bunu yapamıyorum. Ben giriş ve bitirişleri yapamıyorum. Bu yüzden sizden çok özür dilerim. Siz benim yapıyormuşum gibi düşünün, tamam mı? Böyle hayal edelim. Neyse, başlamadan hemen önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bir şeyden derken, yani bu video hakkında bir şeyler diyeyim size. Ben bu videoyu sabahleyin çektim. Hatta akşama doğru editi de bitti. Export da ettim ama export edilirken videonun en başındaki kısım gitti. Bu yüzden ben de videonun en başındaki videoyu tekrardan çekiyorum. Bunu gülerek anlatıyorum ama çok sinirliyim gerçekten. Videonun ön kısmı hiçbir şekilde yok bilgisayarda. Yani deli oldum. Neyse, buraya geçiyorum. İşte neyden bahsedeceğimi unuttum sinirlenince. Videonun sonuyla videonun başı bu yüzden farklı. Çünkü ben videoyu aslında işe gitmeden önce çekmiştim. Ama şimdi işten geldim tekrardan çekiyorum işte. Yani. Neyse ilk videonun ilklerin daha doğrusu günahı olmaz derler. Bu yüzden size böyle bakın. Yapacak bir şey yok. Neyse geçiyorum. Ben size bu kanalın ilk videosu için iki seçenek sunmuştum. Bir, hani vlogdur ya da başka konular hakkında bir sohbet videosu falan, hani her neyse işte onlardan olur bir. Ya onlar ya da kendini tanıtma videosu demiştim. Size kendini tanıtma videosunu seçtiniz. Ben de bu yüzden bu videoyu yüklüyorum. Sonra neden böyle bir video yaptın? Neden ilk böyle başladın demeyin. Tamam mı? Tamam dediğinizi duyuyorum. Çok saçma. Bu video gerçekten aşırı saçma. Neyse. Aynı zamanda ben kendini tanıtma videosunda çok fazla bir şey bahsedemeyeceğimi düşünerekten sizlerden soru istedim kendimle ilgili. Yani bana sormak istediğiniz soruları istedim. Ama gelin görün ki benim kameram yok. O yüzden telefondan bakamayacağım için ben de bilgisayarı açtım. Şu an yani telefonun arkasında bilgisayar var. Ben oradan bakacağım sorulara. Böyle. Evet. Tüm söyleyeceklerimi söylediğime göre artık başlayabiliriz. Başlayalım. Evet. İlk başta adımızı söyleyelim. Adım Bilge Su. 22 yaşındayım. Kore Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Daha yeni mezun oldum Ağustos'ta. Kore'de bir yıldır yaşıyorum. Ijeongbu'da, yani Seul, Ijeongbu diyebiliriz. Öyle buralarda yaşıyorum. İşte başka burada medya ve iletişim okuduğumu söylemiş miydim? Söylemedim büyük ihtimal. Şimdi söyledim. Çok saçma oldu. Neyse. Başka düşünüyorum. Ben Sivaslıyım ama Sivas'ta böyle tatil yapmak için gittim diyelim. Böyle yaz tatillerinde falan birkaç günlüğüne gitmişliğim var. İki kere falan. Öyle. Şimdi sorulara geçiyorum artık çünkü benim anlatabileceğim bu yani. Bu kadar kısa. Neyse. Başlıyorum. İlk soru beni çok üzüyor şu an. Boyum ve kilom. Yani boyum 1.68, kilom 70. Burcum Başak Burcu'yum. 24 Ağustos'ta doğdum bu arada. Geçti doğum günüm. Öyle. Bu arada yükselenim de Aslan. İnsanlar beni dışarıdan görürken o yüzden çok soğuk görüyorlar ama soğuk değilimdir. Erkeklerde sevdiğin tip fiziksel ve karakteristik olarak. Şöyle ki fiziksel olarak ilk önce fizikseli söyleyeyim. Yani genel olarak bir hani fiziksel kriterim yok ama aşırı kaslı olan erkekleri mide bulandırıcı buluyorum. Aşırı zayıf olan erkeklere de öyle. Yani orta, yani sarışın kumral fark bilmiyorum, o çok şey yapmıyor bende. Öyle. Sadece tek şeyim bu, hani tek olmaması
olması gerekendense olmaması gereken var bende, sadece o. Onun dışında bilmiyorum ya. Öyle. Karakteristik olarak da yine düşünüyorum. Hani sadık falan filan, buna klasik özellikleri bir kenara bırakırsak sanatla ilgilenmesini çok isterim. Ben sanatla ilgilenen insanları çok seviyorum. Hani arkadaş olur, erkek arkadaş olur. Genel olarak sanatla ilgilenen insanlar benim çok hoşuma gidiyor. Böyle o insanlarla arkadaş olmak istiyorum. O insanlarla sohbet edip vakit geçirmek istiyorum. Bu yüzden sanatçı insan. Bir de hani böyle, nasıl diyeyim size, boş insan olmamalı. Hayatta yaşaması için hani sabah uyandığında bir şeyler için uyanmalı. Daha doğrusu yapacak bir planı olmalı benim için. Yani nasıl diyeyim size? Hayatını dolu dolu yaşamalı ve boş olmamalı o dolu dolu. Hayır, dolu dolu konuşamadım. Anladınız bence. Şu an telaffuz edemedim. Yani eğlenme değil bu dolu dolu dediğim şey. Gerçekten hani kendine yatırım yapabiliyor olmalı. Bunun bilincinde olmalı. Böyle genel olarak etrafımda tutmak istediğim insan tipi bu. Hani arkadaş olarak da lay lay lom gezen insanlar, çok şey yapamıyorum ben onları. Çok fazla beraber olamıyoruz hani arkadaş olarak da. Bir süre sonra aşırı sıkılıyorum ve sinir olmaya başlıyorum. Gerçekten gıcık ediyor bu durum beni. Hani o bir insanın böyle bomboş durması beni gıcık ediyor. Neyse. Diğer seviyeye geçiyorum. En sevdiğin renk. En sevdiğim renk. Ya benim zamandan zamana gerçekten çok değişiyor böyle tercihlerim. Hani tüm zevklerim değişiyor. Moduma göre, o anki fikrime göre falan her şeyim değişiyor. Renk de öyle ama şöyle, kıyafet olarak genelde son zamanlarda mavi ve mor tonlarını çok seviyorum. Daha doğrusu lila böyle. Ama genelde pembe sanırım ya. Pembeyi de çok severim. Öyle. Mor, pembe, mavi. Bunlar benim gerçekten favori renklerim olabilir. Ama birini seçemem şu an sanırım. En sevdiğim Kore yemeği. Tteokbokki sanırım. Ama böyle ev yemeği derseniz sundubuçki. Böyle hem peynirli olacak, çornyonu da olacak. Yani böyle gerçekten yiyin, gerçekten. Yani öpücük asla değil. Bu videoda çok saçmaladım. Favori markan giyim için. Valla ben giyimde marka giymiyorum. O yüzden benim favori markam yok. Ama düşünüyorum. Yok. Yokmuş. Yani Türkiye'deyken falan böyle hani malum çok pahalı olduğu için hani en fazla kotondan falan giyerdik. Plan birden falan giyerdik. Doğru mu telaffuz ediyorum onu da bilmiyorum ama öyle. Burada çarşıya falan gidip bakıyorum, böyle butiklerden alıyorum. Yani malum orta gelirli bir insan marka giyemez. Yani malumunuz zengin değiliz. Kore'de evli olup yaşayan kişilerle Instagram sayesinde mi tanışıp arkadaş oldun? Mesela diyor ama sorunun cevabı görünmüyor. Yani büyük ihtimal Gizem'i örnek verdi. Evet, yani çoğuyla diyeyim. Şöyle, Gizem'le biz ne zamandı? Ben değişim öğrencisi olarak Kore'ye geldiğim zaman ben Gizem'i buldum Instagram'da. Yani keşfettim. Ondan sonra böyle birkaç Instagram'da hikayesine mesaj attım. Ondan sonra zaten hani ne bileyim ısındık birbirimize. Öyle konuşmaya falan başladık. Arada sohbet ediyorduk öyle. Ondan sonra ben tekrardan buraya geldim. Hani bu şu anki gelişimde. Gizem'le bir tane arkadaşımız vardı. Onun düğününde iki Türk olarak sadece hani gittik ve hani öyle konuştuk, sohbet ettik orada. Bayağı tanışma fırsatımız oldu. Öyle arkadaşız şimdi. Sonra ondan sonra da buluştuk, sohbet ettik falan da plandı yani. Böyle gelişti olaylar.
Yani diğer arkadaşlarım da genelde nereden tanıma? Kakao'dan sanırım tanıdım. Yani gruplardan falan, böyle Kore ile ilgili bir gruplardan falan tanıdım sanırım. Öyle. Sanırım bu videonun sonuna geldik. Evet. Biter. Bakıyorum hemen. Bir dakika. Evet. Tebrikler. Evet, şimdiden itibaren sabahki video geliyor. Görüşürüz. Video durdu bir anda. Böyle kaldım. Neyse. Kore'de olduğum için pişman mısın yoksa memnun musun? Ya pişman değilim. Çünkü hani hayalimdi benim buraya gelmem. Küçüklüğümden beri kendime verdiğim bir sözdü ve ben bu sözü tutmuş oldum buraya gelerek. O yüzden yok değilim yani. Tamam, kötü şeyler yaşadım, iyi şeyler de yaşadım. Hani Instagram'da da kötü şeyleri özellikle son zamanlarda daha çok bahsetmiş olsam da yani pişman değilim ya. Ne okudun ve ne okuyorsun? Şöyle, ben 2017 yılında liseden mezun olduktan sonra Erciyes Dil Edebiyatı'na, Erciyes Dil Edebiyatı, yine bir değil. Dur. Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı bölümüne girdim. Orada 2. sınıftayken değişim öğrencisi olarak Çonnam Üniversitesi'ne geldim. Ondan sonra bir yıl burada kaldım. Sonra geri giderken dedim ben geri gitmek istemiyorum. Burada eğitim çok güzel. Yani gerçekten benim istediğim eğitim oydu. Hani tatmin etti beni buradaki eğitim. Ve ben de hemen gitmeden hemen önce daha doğrusu bilgisayar. Wow. Ben şu an çok iyi. Kafam çok güzel. Bir dakika. Ha. Ben ne yaptım? Biletimi ertelettim. Böyle topik sınavı vardı. Topik sınavına girdim. Ondan sonra ertesi günde hemen uçtum Türkiye'ye. Ondan sonra belgelerimi hazırlamaya başladım. Hemen Türkiye'ye gider gitmez. Topik sonucum da çıktı o sırada. Yetişti başvurular zamanla. Sonra da tüm belgelerimi hazırlayıp Sumyon'a başvurdum. Neden Sumyon? Ben de bilmiyorum ama başvurdum. Öyle oldu. Sonra korona da sağ olsun çok yardımcı oldu. Ben buraya geldim. Hani Erciyes'i normalde bırakmayı düşünüyordum ama korona sağ olsun. Hani online eğitim olduğu için hem buradaki okulumu hem de Türkiye'deki okulumu aynı anda okumaya başladım. Yani YÖK'e de sordum. YÖK de dedi ki olur. Yani zaten dedi. Hani Sumyon YÖK'e bağlı bir üniversite olmadığı için ikisini aynı anda okuyabilirsiniz dedi. Normalde okunmuyor. Hani YÖK'e bağlı üniversite aynı anda okunmuyor. İşte böyle. Şimdi Sumyon'da da medya ve iletişim okuyorum. Medya design mı diye çevriliyordu. Evet, medya design'dan çap yapıyorum. Böyle. Eğitim hayatını aşırı merak ediyorum. Söyledim bunu şimdi. Öyle yani. Neden Kore Dili ve Edebiyatı'nı seçtim? Kore'ye ilgili nasıl başladı? Şimdi şöyle. Ne zaman başladı? Ben 9 yaşındayken başladı. Ama ondan öncesinde de benim bu yumurcak var ya, hala var mı bilmiyorum ama küçükken vardı. İşte Yumurcak'ta Cangam'ın Rüyası diye bir tane vardı, çizgi film vardı böyle. Kore'nin saray yaşantısını çizgi film yapmışlar. İşte bir tane kırmızı bandanalı çocuk vardı, bir de mavi bandanalı çocuk vardı. Böyle bir tane de kızımız vardı. İşte tam bir hani Kore draması olarak düşünün. Mavi kırmızılı kızı seviyor ve kıza sürekli açılıyor. Mavili ise kıza böyle sessiz ilişki yaşıyorlar gibi bir şey. Ve ben bunu çok severdim. İşte bunun tabii Korece olduğunu Kore çizgi film olduğunu bilmiyordum ben. İşte 9 yaşına gelince öğrenmiş bulundum. Ondan sonra benim bir arkadaşım vardı mahallede. O K-pop dinlemeye başlamıştı. Ondan sonra ben de bir gün böyle hani o dinlerken geldim yanına. Baktım böyle grubun ismi, çok hoşuma da gitti şarkı. Hemen böyle yandan kenardan yazdım bir yere.
Ondan sonra eve gidip araştırdım. Zaten hem onu araştırırken o Cengam'ın rüyasını falan da buldum. Öyle öyle büyüdü. Sonra aile içi bazı olaylar olunca ben bayağı yalnız kaldım ve hani iyice Kore'ye sardım. Böyle benim hayatımın tamamı Kore olmuştu. Hatta ben böyle okula gidiyordum, okuldan geliyordum. Tüm günüm bilgisayarda geçiyordu. Sırf onları araştırıp işte bir şeyler yaparak geçiriyordum. Ya böyle özellikle hafta sonları uyanırdım gece yatana kadar. Sürekli böyleydi. Böyle saçma bir hayat yaşadım ben yani. O yüzden hani lisedeyken de zaten hep diyordum, ben Kore'ye gideceğim. Kore'de üniversite okuyacağım. Türkiye'de okumak istemiyorum. Ama 10. sınıftayken epilepsim çıktı. Yani bu birazcık hayallerimi ertelememe neden oldu diyelim. Ailemin daha pimpirikli olmasına neden oldu. Çünkü biz birazcık kötü bir şekilde öğrendik epilepsimin olduğunu. Ve hani zaten göndermek istemiyorlar. Çok yaşım küçük. 18 yaşı yani onlar için küçük bir yaş. Bu yüzden göndermek istemediler. Ben de hani dedim madem Kore'ye gidemiyorum en azından hani ileride beni Kore'ye götürebilecek bir bölüm olsun. O da Kore Dili ve Edebiyatı. Zaten edebiyata da yatkın bir insanım. Öyle yani Kore Dili ve Edebiyatı'nı seçtik. İçimde de bir sinemacılık vardı. Bitiyor süresi. Öyle işte yani. Ne dediğimi unuttum. Bitince, süre dolunca. Öyle o şekilde Kore Dili ve Edebiyatı'nı seçmiş oldum. Ama umduğum ve bulduğum birazcık farklıydı. Çünkü ben birazcık edebiyatını daha derinden öğrenmek istiyordum. Ama bu bölümün başlangıcı birazcık gibiydi. Kurs niteliğindeydi. Çünkü Kore Dili ve Edebiyatı'nda, RGS'deki Kore Dili ve Edebiyatı'nda hala yok. Ne deniyor ona? Hazırlık bölümü yok. Bu yüzden hocalar ilk önce size Koreceyi öğretiyorlar ve 1 yıl, hatta 1,5 yıl, 2 yıl diyelim biz ona. 2 yıl boyunca siz sürekli dil eğitimi alıyorsunuz. İşte 2. yılda bir tarih dersi giriyor. Yani ama benim için tatmin edici bir ders değildi bu. Ve bu yüzden birazcık soğumuştum da bölümümden. Ve sürekli hani bölümümü değiştirmek istediğimi düşünüyordum. Çünkü ben sinemayı istiyordum. Küçüklüğümden beri bir yönetmenlik istiyordum. Öyle. Başka? Kore'ye gitmeye nasıl karar verdin? Yani amaç zaten Kore'ye gidip okumaktı. O yüzden hani küçüklüğümde vermiş olduğum bir söz olduğu için hani gitmeye karar verdim mi? Yani şansımı yaratmaya çalıştım diyelim. Ben ne saçmalıyorum ya. Durup bunu düşünüyorum şu an. Allah'ım çok troll bir şey oldu. Neden Kore? Ailenizin mesleği, haftalık harcama. Hepsi bir arada. Neden Kore'yi az önce söylemiştim zaten. Hani birazcık boşluğuma geldi gibi bir şey oldu. Hani, o anda yalnız olmam ve hani sadece uğraşabileceğim şeyin Kore olması benim daha çok Kore'ye bağlanmama itti. Hani o anda başka bir şey olsaydı büyük ihtimal başka bir şeye bağlanırdım. Ama şansımıza Kore oldu. Yani böyle oldu. Ailenizin mesleği. Annem aslında anaokulu öğretmeni ama şu an hastanede olarak çalışıyor. Ne deniyor ona? Tıbbi sekreter. Öyle ondan çalışıyor. Babam sommelier, şu an bir şarap şirketinde müdürlük yapıyor. Haftalık harcamamsa bunu bilemiyorum ya. Haftadan haftaya çok değişiyor. Ya ben günde en az 10.000 won harcıyorum. En az diyorum. Benim farklı harcamalarım da var. Mesela bilgisayar ben niye sürekli bilgisayar diyorum bu videoda? Ben anlamadım. Bilgisayar bir şekilde taktı kafaya. Neyse. Evin interneti falan filan, bunlar da hani dönemleri farklı olduğu için her hafta farklı bir ödemeden dolayı para kesiliyor. Bu yüzden tam olarak bilemeyeceğim. Ama yani en az 70,
En fazla da 100'dür herhalde. Belki çok götü başı dağıtmışsam 150 ama götü başı dağıttığım çok olmuyor artık. Kore'nin dezavantajları nelerdir? Kore'nin dezavantajları çok ya. Bence çok yani. Bilmiyorum. Kore'den çok memnun olan var ama ben aşırı memnun olan bir insan değilim. Koreliler böyle yurt dışındayken çok şu an ırkçılık, çok ırkçılığa uğradığını söyleyen bir millet ama kendisi de ırkçılık yapan bir millet. Yani sık sık ırkçılığa uğrayabilirsiniz. Ya tabii siz çok hani yabancı olduğunuz için sizi hoş etmek isteyen insan da çok fazla. Gerçekten çok fazlalar ama hani böyle ırkçılığa maruz bırakan insanlar da yok mu? Var. Bu bir dezavantaj mı? Evet, dezavantaj. Başka ne dezavantajı var? Eğer dil bilmiyorsanız yaşaması çok zor. Yemek kültürü bizimkinden çok farklı. Ben hani Kore yemeklerini seviyorum tamam ama yani bir Türk yemekleri değil gerçekten. Türk yemekleri hani Türk mutfağı aşırı zengin ve bence Kore bu kadar zengin değil. Yemek konusunda çok geri olduklarını düşünüyorum ben. Bu benim düşüncem tabii. Yine kültür açısından da böyle aşırı benziyoruz diyemeyeceğim. Eskiden öyle düşünürdüm. Çok aşırı benziyoruz diye düşünürdüm. Ama şimdi o kadar düşünmüyorum. Bu da bizim için birazcık problem. Yine süre bitiyor. Kapatıp açayım. Başka dezavantajları neler var diye düşünüyorum şu an. Hani zaten yaşam açısından para konusu bizim için büyük bir problem. Çünkü bizim paramızla Kore parası arasında uçurum var. Hani burada yaşamak bu yüzden bir dezavantaj olabilir. Bir de ne bileyim hani benim gibi hayatı tamamen Kore üzerine kurulu bir insan değilseniz bence Kore'de yaşamanızın hiçbir mantığı yok. Hani benim hayatımın temelleri Kore üzerinde kurulduğu için çok lanet olsun da. Yani bence hani diğer ülkelerde bir gidip görmek lazım. Ama bilmiyorum gönlümün içinde de hala bir Türkiye yatmıyor değil. Hani Türkiye ne kadar şu an kötü dursa da yani hani burada bu sefilliği çekeceğinize Türkiye'de ailenizin yanında olmak daha iyi gibi geliyor bana yani en azından. Öyle yani bakıyorum şu an başka soru çekmiş miyim? Çekmemişim. Anlatmak istediğim başka bir şey var mı? Bakıyorum. Yok. Ay ben çok salağım ya. Bakıyorum hani şu an sizinle konuşurken değişik bir soru gelmiş mi? Hep de aynı sorular ya. Hoş ne biliyorsunuz ki ne şey yapacağınız bana da soracağınız. Siz de haklısınız. Baş görünmüyor ki ne burada. Öyle işte. Bizde de bu. Biz de buyuz. Daha da yok. Yani sorularınız olursa falan filan yine böyle şeyler çekeriz ama ben çok zorlandım. Ben bilmiyorum video çekmek hala benim için çok zor bir şey. Hani YouTube'a başlamayı istiyordum. Ama gerçekten video çekmek çok zor. Videoda konuşmak, salak saçma davranmamak bunlar çok zor şeyler. Yani farkındaysanız hızlı da konuşmaya başladım. Çünkü gerginim. Utanıyorum. Bak işte. Böyle tüm saçmalıkları yaptığım bir video oldu. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz artık. Önerileriniz varsa yazarsınız. Merak ettikleriniz varsa yine yazarsınız. Öyle yani. Takılın kafanıza göre. Yeni videolarda gelecek inşallah diye umuyoruz. Öyle. Görüşmek üzere diyelim. Haydi bay bay. Allah'ım çok saçma oldu ya. Bay 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 bay.